Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbeti videosu ile yine karşınızdayım. Tabii bir hafta boyunca ağır siklette nasıl gelişmeler oldu, maç sonuçları, yaklaşan maçlar, boksörlerle ilgili son detaylar, son haberlerle beraber bu videomuzda güzel bir sohbet etmeye çalışacağız. Kanalımızı ilk defa gördüyseniz lütfen videoya başlamadan önce kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Arkadaşlarınızla da paylaşın diyorum. Çayınızı kahvenizi aldıysanız dilerseniz başlayalım. Alexander Usyk plan to drop down to cruiserweight might be unwise. Boxing Scene'in haberine göre Alexander Usyk'in cruiserweight'e düşmesi pek de akıllıca olmayabilir diye bir haber yapılmış. Biliyorsunuz ki Alexander Usyk'in Cruiserweight'e Tyson Fury rövanş maçı sonrası dönmek gibi bir düşüncesi var. Burada zaten bunu söylüyor. Kampıma hazırlandığım zaman hani sürekli yemem gerekiyor diye bir e, durumdan bahsetmiş. Alexander Usyk hani kilosunu koruyabilmesi için. Ve demiş ki I think maybe after the Fury rematch I'm going to go down in weight to cruiserweight. Yani Fury ile yapacağım rövanş maçından sonra belki de cruiserweight'e geri dönebilirim demiş. I want more cruiserweight. Maybe I can be undisputed for a second time in the cruiserweight division is my plan. Yani demiş ki cruiserweight'i daha fazla istiyorum. Belki de ikinci defa cruiserweight'te tartışmasız şampiyon olabilirim. Planım bu diye söylemiş Alexander Usyk. Tabi haberde eski şampiyonlardan bahsetmiş. Eski ağır siklet kemeri sahibi Chris Bird'den. Onun da işte yine böyle bir alt siklete geçmesi gibi bir durum olmuş. Siklet düşmesi gibi ve arkasından hani başarısız olmuş. Haberde bundan bahsedilmiş. Tabi istisnalar da var diye söylenilmiş burada. Başka bir sikletten örnek vermiş. İşte Nonito Donaire featherweight'ten bantamweight'e düşmüş ve başarılı olmuş. Böyle şeyler de var. Ama ben bununla alakalı Usyk'in böyle yapmasının ben de mantıklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir anda bu kadar fazla kilo vermek iyi olmayacaktır. Zaten vermesi de kolay olmayacaktır. İşte idmanlar yaparım, sıkı idmanlar yaparım diyor. Yediğime içtiğime dikkat ederim ve kilo düşerim diye söylüyor ama Alexander Usyk yaşı da artık ilerledi. Cruiserweight'te ne derece başarılı olur? Bunu kestirmek gerçekten çok zor. Kaldı ki Alexander Usyk siklet düşerse zaten benim radarımdan ağır sikletten çıktığı için çıkmış oluyor. Ama ben bu fikrinin sadece hani kafasında böyle bir plan olarak kalacağına inanıyorum. Biraz daha ağır siklette göreceğimizi düşünüyorum Alexander Usyk'i. Zaten haberde de bunu söylemiş. Bu söylediği durum onun sadece işte kafasında da olabilir ve bunu gerçekleştirebilir de diye haberde böyle olasılıklardan bahsetmiş. Evet, bir diğer haberimize gelelim. Daha doğrusu boksörlerin aslında detaylı bir şekilde şu anda ağır sikletteki son durumu diyebiliriz buna. Heavyweights The Big Breakdown, yani büyük analiz veya derin analiz diye burada hemen hemen bütün boksörlerden bahsedeceğiz. The Big Three, yani büyük üçlü kim onlar? Alexander Usyk, Tyson Fury ve Anthony Joshua. Burada haberde form durumlarından, işte silahlarından, en iyi silahlarından ve zayıf taraflarından vesaire bahsetmiş. Şimdi tek tek bakalım bunlara. Alexander Usyk'in recent formu zaten en son tartışmasız dünya şampiyonluk maçına çıkmıştı ve zaman zaman ona sıkıntı yaratacak darbeler de almıştı.
Ve şu anda gayet formda. Daniel Dubois ile maç yaptıktan sonra işte burada Ağustos diyor. Geçen Ağustos'ta en sonunda Mayıs ayında ringe çıktı. Böyle maç sayılarını biraz daha kısa bir aralığa sıkıştırmaya çalışıyor Alexander Usyk ama daha fazla maç yapması gerektiğini düşünüyorum ben bir şampiyonun. Burada yine low blow olayından bahsetmiş. Yani bel altı vuruşundan Daniel Dubois'ın. Tabi Tyson Fury'nin 6. roundda Alexander Usyk'e uppercut isabet ettirmesi de yine önemli detaylardan bir tanesiydi. K-Weapons zaten hep söylüyoruz. Alexander Usyk'in beyin yapısı, o mental gücü gerçekten çok yüksek. Hem Fury'yi hem Joshua'yı bu mental güç sayesinde biraz da yendi. Boks IQ'su da çok üst düzey ve incredible feet diyor. Ayakları gerçekten çok hızlı. Mesafede dövüşebiliyor. İçeriye girebiliyor. Uzun boksörlere karşı, ki zaten bunu Fury'e karşı da yaptı. Weaknesses da stomach demiş. Yani o karnının olduğu yerler zayıf yer olarak yine söylenilmiş. Biraz hızlı geçiyorum çünkü daha çok fazla boksör var. Sizleri de sıkmamak için. Next fight diyor, rematch with Fury December 21, yani 21 Aralık'ta Fury ile rövanş maçı olacak. Future, yani geleceğine bakacak olursak diyor ki around too long, yani çok fazla buralarda olabileceğini düşünmüyoruz. Tabi yaşından bahsediliyor burada. Don't leave it to the sanctioning bodies, though we don't need to go back to the days then 46 different heavyweights were calling themselves world champion. Yani burada şampiyonluğunu koruyabilip koruyamayacağından ve formundan bahsetmiş. Onu da göreceğiz şeklinde bir yorum yapmışlar. Tyson Fury 35 yaşında diye söylenilmiş. Recent formu Alexander Usyk ile yaptığı maç zaten. Ve onun öncesinde de Ekim'de Ngannou ile maç yapmıştı. Bunlardan bahsetmiş. K-Weapons tabii ki size of the man, yani o uzun boyu Fury'nin avantajı ve yetenekli kontra yumrukları. Çok fazla kontralarını kullanmıyor ama safer distance dediği de güvenli mesafede dövüşüyor. Gerçekten saldırı anlamında etkili bir boksör Tyson Fury. Zayıf yanları bence bacakları. Oldukça zayıfladı. Yani oldukça yavaşladı bacakları. Yani ayakları daha doğrusu. Bundan dolayı da sıkıntılar yaşıyor ve boks şeyini de, yani ne denir ona, hani istikrarını da kaybetti Tyson Fury. Böyle kolay kolay maç yapmıyordu ve o da boksunu geriye götürdü Tyson Fury'nin. Usyk'le rematch olacak zaten 21 Aralık, bunu söyledik. Future unpredictable demiş. Çok doğru bir ifade. Fury'nin ne yapacağını kestirmek çok zor ama Anthony Joshua ile beraber 2025 Mart'ta karşılaşması bekleniliyor. Joshua'ya gelelim. 34 yaşında şu anda. Recent forma baktığımız zaman en son Ngannou'yu knockout etmişti Mart ayında. Onun öncesinde Otto Wallin'le karşılaştı. Ve şu anda son bir yılda 4 maç yaptı. Ve Fury ile karşılaşmaya hazır durumda. Diğer taraftan IBF geçici kemerinin sahibi Daniel Dubois ile beraber Wembley Stadyumunda Eylül ya da Ekim ayında karşılaşması bekleniyor Anthony Joshua'nın. Tabii ki weakness'lardan bahsetmiş burada yine, yani dayanıklılığı ve kondisyonunun düştüğünden bahsetmiş Anthony Joshua'nın. Ben Davis'ın onun hani eski halinden tekrardan form kazanmasına iyi bir şekilde yardımcı oldu. Bunlardan bahsedilmiş.
K-Weapons Best Finisher in the Division, yani şu anda ağır sikletteki en iyi bitirici yumruklara sahip olan boksörlerden bir tanesi Anthony Joshua. Jablarını kullanmış olduğunu, yani sürekli jablarını kullandığından bahsetmiş yine ve ortalama hemen hemen her yetenekten biraz Anthony Joshua'da bulunuyor. Geleceğine bakacak olursak birkaç yıl içerisinde biraz daha maç yapıp ondan sonra bırakmayı düşünüyor. Burada işte baskı altında olduğundan vesaire bahsetmiş ve Dubois ile yapacağı maçın işte öneminden bahsedilmiş yine. Hemen buradan Top Contenders'a geçiyoruz. Yani zorunlu rakipler diyebiliriz. Daniel Dubois 26 yaşında. Son maçını zaten Hrgovic ile yaptı. Onun öncesinde Gerald Miller ile karşılaştı. Tekniği orta düzey diye söyleyebilirim. Güçlü yumrukları olan bir boksör ama savunması pek de olan bir boksör değil. Onu da Weakness'larda zaten benimle aynı fikirde bahsetmişler. Bir sonraki dövüşü tabii ki Joshua ile zaten söyledik. Wembley'de muhtemelen Eylül ayında olacağı düşünülüyor. Geleceğine bakacak olursak fena bir boksör değil ama çıkabileceği maksimum yerler buralar diye düşünülüyor. Joseph Parker'a gelecek olursak, yanılmıyorsam WBO'nun geçici kemeri şu anda ondaydı. En sonda Zlazing ve onun öncesinde de Deontay Wilder'ı yenmişti. Evet, bu şekilde bahsedebiliriz. K-Weapons tabii ki Andy Lee'nin koçluğuyla beraber biraz daha iyi işler yapmaya çalışıyor. Daha mental anlamda kendini diri tutuyor ama zayıf yönlerinde bakacak olursak savunması gerçekten gardını böyle çok fazla indiriyor. Farkında olmadan bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ama gerçekten Andy Lee ona güzel tecrübeler katıyor gerçekten boks anlamında. Ama tabii onun Andy Lee'nin dediklerini ringe yansıtabilmek önemli. Evet, bunları söyleyebilirim. Bunları zaten başarırsa biraz daha belki aktif kalır ağır siklette. Bunun dışında Next Fight Zhang'la bir rematch düşünülüyor. Ama rakibi şey de olabilir. Bu Agit Kabayel de olabilir. Çünkü WBC tarafına da yönelebilir eğer şampiyon olmak istiyorsa. Geleceğine bakacak olursak burada Ken Norton örneğini vermiş. İşte Ali Fraser Forman örneğini vermiş. Çünkü onlar da kaybetmişti. Ama daha sonra iyi bir şekilde devam edebildiler. Tamamen kondisyonuna, formuna bağlı, hata yapmamasına bağlı Joseph Parker'ın. Buradan Zlazing'e geçecek olursak, Zlazing biliyorsunuz en son Deontay Wilder'ı yendi. Onun öncesinde Parker'a kaybetti ve Joe Joyce'u da 2 kere yenmişti. Son form durumu bu şekilde. K-Weapons dediği tabii ki mesafeden, uzaktan güzel yumruklar atabilmesi ve çok sert yumruklarının olması. Zaten burada diyor most powerful diye. Zayıf yönlerine bakacak olursak tabii ki artık yaşı büyük bir problem ve ayakları da çok yavaş. Kondisyonu da bitiyor artık 6. raundun sonrasında. Bu zayıf bir özelliği. Next fight Parker'la rematch şeklinde yine söylenilmiş. Future'da tamamen hani onun şeyine bağlı, Zhang'ın form durumuna bağlı. Çünkü yaşı ilerlediği için artık böyle iyi para kazandıracak dövüşler alacaktır diye gelecek olarak bunu düşündüklerinden bahsetmiş bu Boxing Scene haberinde. The Chasing Pack dediğimiz, yani onları kovalayan isim, WBC'nin şu anda zorunlu rakibi Agit Kabayel. 31 yaşında biliyorsunuz. En son Frank Sanchez balonunu patlattı. Onun öncesinde de Arslanbek Makhmudov'u yendi ve WBC sıralamalarında
bayağı bir yukarıya çıktığından bahsedilmiş. Jared Anderson biliyorsunuz Martin Bakole ile karşılaşacak 3 Ağustos tarihinde. Ve Jared Anderson da her ne kadar Charles Martin karşısında sıkıntı yaşasa da hemen öyle çöpe atılacak bir yani hemen silinecek bir boksör değil. Bu büyük bir yanılgı. Jared Anderson'ın buralardan toparlanması bekleniliyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Büyük bir step up fight olacak Martin Bakole ile, yani üst düzey yukarıya giden bir adım olacak. Jared Anderson için. Martin Bakole'den yine bahsedilmiş. Çok fazla üzerinde durmayacağım. Michael Hunter. Zaten hani bahsetmiştik Michael Hunter'dan. Biliyorsunuz ben kanalımda da söylemiştim. İşte bu 7 Haziran'da Cassius Shane ile WBA'in ikinci kemeri için karşılaşacaktı. Ve sayıyla kazanır demiştim. Nitekim öyle de oldu. Burada zaten haberlerde ben size aktarmıştım bunu. Cassius Shane'yi unanimous decision'da yendi diye ve dünya sıralamasında 10. sıraya kadar yükseldi. Dünya sıralamalarını da birazdan göstereceğim zaten. Evet, devam edelim biz. Michael Hunter daha iyi dövüşler, daha iyi maçlar almak için güzel bir fırsat yakalamış oldu böylece. Bunlardan buraları geçiyorum. Knocking on the door, kapıyı çalanlar, yani yakınlarda olanlardan diyebiliriz. Fabio Wardley ve Frazer Clark. Bu iki boksör biliyorsunuz yenilgisizlerdi ve berabere kaldılar. Gayet de güzel bir maç yaptılar. Rövanş maçı olacak. Fabio Wardley gözünde yani sıkıntı olmuştu. Kaşı açılmıştı vesaire. Burnu da kanamıştı. Burnu kırılmıştı daha doğrusu. Bunlardan dolayı maç biraz rövanş ertelendi ama rövanş yapılacak bu yılın sonuna doğru diye söyleyebilirim. Efe Akbağ şu anda WBC gümüş kemerinin sahibi Guido Vanello ile karşılaşmıştı. Çok da iyi bir maç çıkartamadı. Justice Suni'ye geldiğimiz zaman Kevin Lerene ile maç yapmıştı. Son roundda çok büyük sıkıntı yaşamıştı. Benim kanalımda analizini yaptığım boksörlerden ama listemden daha sonra çıkarmıştım. Çünkü sakatlıktan sonra o kadar da iyi bir şekilde boks yapamıyor diye düşünüyorum. Boksun üzerine fazla bir şey katamadı. Vance de Voch'a gelerek bitirelim. Moses Itauma zaten benim gözde boksörüm. İleride şampiyon olacağını düşündüğüm 19 yaşında. Fury Usyk alt kartında yine maça çıkmıştı. İlya Mezencev'i knockout etti ve boks yeteneklerini bize biraz daha göstermiş oldu. Diğer taraftan Bakodir Jalolov'a gelirsek, o da benim listemde. Şu anda olimpiyatlarda mücadele ediyor sıklıkla. Profesyonelde fazla maç yapmıyor. Bu onun zayıf tarafı şu anda. Ama ağır siklette sık maç yapmaya devam ederse Bakodir Jalolov gerçekten çok yetenekli ve gelecekte şampiyon olma adaylarından bir tanesi diye söyleyebilirim. Zaten burada demiş ki he has all the tools to rise very quickly. Her türlü ekipmana sahip, çok çabuk yükselebilmek için diye söylenilmiş. Çünkü amatör kariyeri gerçekten muhteşem. Her yıl zaten olimpiyatlarda şampiyon oluyor. Diğer bir boksör Richard Torres Jr. Bu benim listemde yok. Ben o kadar beğenmiyorum bu boksörü. Amerikalı boksör. 25 yaşında. Şu anda 10 knockout'u var. 10 maçın tamamını kazandı. O da yine olimpiyatlardan geldi. Ve bayağı bir aktif dövüşüyor. Top Rank'in yine boksörü. 2020 işte de altın madalya kazanmış boksör. Ve ondan da Amerikalılar çok şey bekliyorlar ama ben o kadar iyi bir boksör olduğunu düşünmüyorum. Bunları da eklemiş olayım. Bu şeyden bahsettik zaten. Crawford Madrimov gecesi alt kartında Andy Ruiz ile Gerald Miller maç yapacaktı. Bunlara ek olarak Martin Bakole ve Jared Anderson eklendi. Çok da güzel bir eşleşme oldu. Ben Jared Anderson'ın kazanacağını düşünüyorum. Çoğunluğun aksine. Bununla alakalı da yine analiz videosunda daha detaylı bir şekilde bahsederim. Niye böyle düşündüğümden.
Haberler bu şekildeydi diye söyleyebilirim. Şimdi buradan dünya sıralamalarına bakaraktan videomuzu sonlandırmaya çalışalım. Birinci sırada Alexander Usyk, ikinci sırada Joshua, üçüncü sırada Agit Kabayel, dördüncü sırada Tyson Fury bulunuyor. Agit Kabayel'i neden Tyson Fury'nin önüne koydular hiç bilemiyorum. Çünkü Tyson Fury Agit Kabayel'den daha iyi bir boksör diye söyleyebilirim. Herhalde Agit'in yenilgisi olmadığı için üst sıraya kadar koymuşlar. Daniel Dubois 5. IBF'in zorunlu rakibi olduğu için böyle yapmışlardır yüksek ihtimal. Joseph Parker 6. Jared Anderson 7. Jared Anderson'ı bayağı yukarıya koymuşlar bu arada. Zlazeng 8. Joe Joyce 9. Michael Hunter zaten 10.luğa çıktı diye söylemiştim. Martin Bakole biliyorsunuz Jared Anderson'la karşılaşacak 11. sırada. Dillian Whyte, Frank Sanchez, Otto Wallin, Efe Aycakba şeklinde devam ediyor liste. Frank Sanchez balonu patladı ama niye bunu böyle hala buralarda tutuyorlar anlamıyorum. Murat Gassiev 16, Luis Ortiz 17, Filip Hrgovic de 18. sırada. Filip Hrgovic balonunu da niye hala 18. sırada tutuyorlar onu da bilmiyorum. Fabio Wardley 19, Arslanbek Makhmudov 20. sırada, Justice Huni 21, böyle devam ediyor. Chisora 22, Lerena 23, Kubrat Pulev 24, Sergey Kuzmin 25, Jalolov 26, Cam Lindqvist zaten analizini de yapmıştım kanalımda. Yenilgisiz Danimarkalı boksör 27. sırada. Jose Larduet 28, Gerald Miller 29 ve Hugo Fury 30. sırada diye ilk 30'dan böylece bahsetmiş olayım. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Yine gelişmeler oldukça ben sizlere topluluk sekmesinden aktarıyor olacağım. Çarşamba günü de yüksek ihtimalle bir video yine paylaşırım. Muhtemelen Anthony Joshua tekrardan dünya şampiyonu olabilir mi diye bir video yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.